Selamlar. Neden ben hep günaydın derken detone oluyorum son anda? Sabah hep en erken saatlerde söylediğimiz için olabilir. Daha konuşmaya alışmadı sesimiz. Hepinize merhaba. Yepyeni bir videodan ve yepyeni bir video serisine hepiniz hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Floransa'dayız. Floransa'yı gezeceğiz. Floransa'yı keşfedeceğiz birlikte. 4 günlük bir Floransa turumuz olacak. Pisa'ya gideceğiz. Pisa'yı göstereceğiz. Buraları birlikte keşfedeceğiz. Şimdi sabahın çok erken saatleri, saat 7'de yola çıktık. Uffizi Müzesi'ne gidiyoruz. Bir an önce sıraya girip bilet ofisi açıldığında biletleri erkenden alabilmek için yollardayız. Senin var mı söylemek istediğin bir şey? Evet, biz buraya aslında dün akşam geldik. Evet. Dün akşam biz Roma'ya indik. Flixbus'ımızla buraya geldik. İnanabiliyor musunuz? Flixbus'la 1.99'a bilet gördüm. Saati bize uymadığı için alamamış olabilirim. Ama biz de 7 euroya falan aldık zaten. Ama kesinlikle takip edin. Ben reklamlarında 1.99 görüyordum. İnanmıyordum. Yani 1.99'a kim kimi götürür diyordum. Götürüyorlarmış. Kesin bakın. Ve zaten bununla ilgili de... Evet, YouTube videomuz var. O videoyu izleyebilirsiniz. Eğer merak ediyorsanız Avrupa'da ucuza nasıl seyahat edilir, Flixbus'tan nasıl bilet alınır, Ya da nasıl gözüküyor ya da Ryanair'den diğer videomuzu izleyebilirsiniz. Bırakıyorum. Ama bu videodan sonra izleyin. Evet, buradan çıkmayın hemen. Bir de bu sefer videonun başında like isteyelim ve abone olmanızı isteyelim. Lütfen videomuza like atıp abone olursanız çok seviniriz. Sabah olduğu için cümleleri tam kuramıyorum ama çok erken. Like'layın lütfen. Hadi gelin şimdi devam edelim yola. Biz dar sokaklardan geçerken siz de manzaraya bakın. Evet, şimdi Uffizi Müzesi'nden çıktık ama haşatımız çıktı ya. Bayağı 3 saat falan kaldık. Uffizi hakkında daha geniş konuşacağız oturunca. Yani geniş dediğim birkaç güzel eseri falan böyle bir anlatırım size. Bir de içerisi ne kadar büyük bunlardan konuşuruz ama biz sabah biliyorsunuz sabahın köründe yola çıktık. 3 saat orayı gezdik ve enerjimiz sıfıra çok yakındı. O yüzden bir an önce en yakın yemek istasyonuna geldik. Burası Hazal'ın daha önceden araştırdığı bir yer. Uffizi'nin çıkışına da çok yakındı. Milano'da biz zaten bu sandviççiyi denemiştik. Bayağı güzel, dolu, ekmeği kalın, doyurucu, fiyatı uygun. Geldik bu sandviççi deneyelim dedik ama ben o kadar açtım ki kusura bakmayın, yedim yani ısır. Burası burada dediğim gibi çok meşhur. Gelirseniz mutlaka oraya, fiyatı da uygun ve gayet lezzetli. Yani şöyle bir ekmekti bu. 7 euro ödedik. Popülerlerinden biriydi. Bir de yanına kola söyledik. Şimdi biz bunları yiyelim. Ondan sonra bir yere kahve içmeye gideceğiz. Kahve içmeye oturduğumuzda Uffizi hakkında daha derin konuşuruz. Ama ben çok açım. Önce şunu yiyeceğim. Selam. Şimdi yemeğimizi yedik. Biraz daha enerjiyiz demiştim. Kahveciye gelince oturalım konuşalım güzelce diye. Başlamadan önce şu kahveciyi gösterelim. Bu kahveci de bayağı güzel. Benimki huge, en büyük boy. Hazal'ınki orta boy. Cappuccino'larımızı söyledik. Bayağı lezzetliler kahveler. Yani buradaki kahvecilerin hepsi ilginç bir şekilde güzel ya. Yani hepsinin bu kadar güzel olmasını beklemezsin ama bilmiyorum, şu ana kadar 3'te 3. Daha yeni başladık. Belki sonrasında istatistiği bozanlar çıkar ama şu ana kadar hepsi 10 numara. Neyse, kahvelerimizi aldığımıza göre şu Uffizi'den bahsedebiliriz sanırım. Şimdi sabah görmüştünüz biz 7.30 gibi evden çıktık. Bir 15 dakika falan yürüdük. 7.45 civarında varmıştık. Vardığımızda sıra ilk başta şu şekilde azdı. Yani 25-30 kişi vardı. Ve oraya girdiğimizde şeyi fark ettik. Daha bilet ofisi falan açılmamıştı.
Bilet ofisi açıldığında bir pankart çıkardılar, dışarıya koydular. Meğerse sabah 8.15 ile 8.45 arasında bilet alırsanız erkenci kuş indirimi varmış. Yani ilk erkenden gidip bilet aldığınız için 6 euro daha indirimli, 19 euroya satıyorlar bileti. Diğer türlü 8.45'ten sonra giderseniz 25 euroya biletleri alıyorsunuz. Ayrıca o sırada beklemeyip direkt girmek isterseniz de internetten online olarak bilet alabiliyorsunuz. Ama online olarak bilet aldığınızda 4 euro da rezervasyon parası ödüyorsunuz. Yani 29 civarında oluyor. Keza 4 euro ödemek isteseniz bile bilet bulamıyorsunuz. Full sold out gidiyor. Saat 8.15'te ofis açıldığında bizim kuyruk bayağı uzamıştı. Yani eğer ofisin açıldığı saatte giderseniz bayağı uzun bir sıra vardı ama sıra hızlı ilerliyor. Eğer 8.30 gibi giderseniz yetişemezsiniz. Onu baştan söyleyeyim. Hani direkt açıldığı saatte gidip sıraya girerseniz en azından o erken indirimden faydalanabilirsiniz. Onun haricinde bileti aldınız. Bileti aldık. Dışarıya çıktık. Müze bilet ofisinin tam karşı tarafında. Bayağı tüm yolu geri dönüp yapıp içeriye girmeniz gerekiyor. Öyle saçma bir şey yapmışlar ama bilmiyorum. Öğlen saatlerine doğru yukarıdan tekrar çektik. İnanılmaz kalabalık, inanılmaz uzun bir sıra vardı. Bir de grup grup gelmeye başlıyor insanlar. 30'lu 40'lı gruplar. İnanılmaz kalabalık oluyor. Sanırım o yüzden öyle bir sistem yapmışlar girişte. Müzeye girdiğinizde ne kadar süre harcarsınız? Biz müzede 8.30'da falan giriş yaptık. Çantalarınızı falan orada ücretsiz bir şekilde bırakabiliyorsunuz. Çantalarımızı bıraktık. Gezmeye başladık. Zaten 2 kattan oluşuyor müze. Yani ilgi çekici eserlerin çoğu en üst katta. Biz o ilk katı bayağı okuya anlaya böyle baka baka gezdik. Ve alt katı artık ilk katta görmek istediğimiz çoğu eseri gördüğümüz için alt katı daha hızlı bir şekilde sadece odalara girip resimlere bakarak gezdik. Bu haliyle 3 saatimizi aldı. Yani biz saat 11.30 civarında falan anca çıktık müzeden. Eğer siz daha uzun süreler fotoğraf çekiliriz, çok okuruz, ederiz diyorsanız 3 saatten çok daha uzun sürer. Ama onun haricinde yine bence en az 2 saati var o müzenin. Çünkü içeride çok güzel, çok ilginç eserler var. Leonardo da Vinci'sinden Rafael'ine, Michelangelo'suna, önemli İtalyan ressamlara kadar tüm önemli Rönesans sanatçılarının eserleri vardı. Binlerce eser var sanırım içeride. Hepsini tek tek görmenize ve anlamanıza imkan yok. Bizim için önemli olan birkaç eser vardı. Size onları söyleyeyim. Hani sizin de ilginizi çekerse gittiğinizde direkt onlara bakabilirsiniz. Eğer çok vaktiniz yoksa bu önemli eserleri gezip hızlı bir şekilde müzeden çıkabilirsiniz. Şimdi ilk olarak yol üzerinde Botticelli'nin ilk kayıtlı eserleri var. Yaklaşık 1470'li yıllara ait 4 tane genç kadının farklı şekillerde resmettiği ilk eserleri. Bu kesinlikle ilgi çekici. Botticelli'nin ilk eserleri olması dolayısıyla bu 4 esere mutlaka göz atın. Evet, Botticelli'nin bu ilk 4 eserinden sonra zaten tüm spotlar diğer 2 en meşhur tablosu Spring yani ilkbahar ve Venüs'ün doğuşu tablolarında. Spring tablosu çok ilginç. Spring tablosunu kesinlikle ziyaret edin ve güzelce bir vakit ayırın. Çok fazla detay var. Mesela çok hızlıca söylemek gerekirse sadece bu resimde 9 tane mitolojik öğe var. En solda Herkül, hemen yanında 3 güzeller. Hatta bu 3 güzeller sanırım bizim Kapadokya'da gezdiğimiz peri bacaları vardı. Üçlü peri bacası. Onlara da 3 güzeller diyorlardı. Yani Yunan mitolojisine dayanıyor. Ortada Venüs ve üzerinde aşk tanrısı Eros ve bize göre Venüs'ün sağ tarafında rüzgar tanrısı ve baharı simgeleyen bahar tanrısı var. Bu eser dediğim gibi çok ilginç ve çok fazla detaya sahip. Sadece bu eser üzerinde 130'dan fazla bitki türü tanımlanmış. O kadar detaylı bir eser. Yüzlerce çiçek resmi var zaten. Mutlaka bu eserleri bir tur eşliğinde gezin. Yoksa bakıp geçersiniz ama çok fazla detayı var bu videoda giremeyeceğimiz. O yüzden kesinlikle müzenin girişindeki o sesli rehberi almanızı tavsiye ediyorum. Onun da ücreti 6 euroydu bu arada.
Bu eserden sonra bir diğer en önemli eser, hatta müzenin yıldızı, Venüs'ün Doğuşu tablosu var. Venüs'ün Doğuşu tablosu da yine dünyanın en ünlü tablolarından birisi. Burada sergileniyor. İncelemek için yeterli vakti ayırın ve eğer sesli rehberi almadıysanız da internette çok güzel bilgiler var bu eserlerle alakalı. Açıp tek tek eserlerin önünde okuyup aynı deneyimi elde edebilirsiniz. Eğer sesli rehber almak istemiyorum diyorsanız. Şimdi bu Uffizi Müzesi'nin başstarı Venüs'ün Doğuşu tablosu dedik. Birkaç kelime etmezsek ayıp olur. Hikayesi çok güzel. O hikayesini anlatmak istedim sizlere. Venüs güzellik tanrıçası demek. Aslında belki Venüs adını bilmiyorsanız Afrodit'i mutlaka duymuşsunuzdur. Afrodit'i biliyorsunuzdur. Yunan mitolojisinde güzellik tanrıçasının adı Afrodit. Bunun Roma mitolojisindeki karşılığı da Venüs. Venüs'ün doğuşu da Yunan mitolojisinde şöyle tasvir ediliyor. Zeus'un babası Kronos tanrılar katında hükümdar olmak istiyor ve tek hükümdar olabilmek için de babasının cinsel organını kesiyor ve denize atıyor. Bu olay sonucunda deniz dölleniyor ve Venüs İstiridye kabuğundan denizin içinden dünyaya geliyor. Mitolojideki hikayesi bu. Botticelli de Venüs'ün bu doğuş anını hikaye olarak bu tabloda resmetmiş. Şimdi bu tabloya yeterince vakit ayırdığınıza emin olduktan sonra en önemli bir diğer noktamız Leonardo da Vinci'nin eserlerinin olduğu oda. Bu odada 3 tane Leonardo da Vinci eseri var ve bunların ikisi Leonardo'nun görülmesi gereken ilk 10 eseri arasında bulunuyor. İlki Annunciation, yani Türkçesi müjde eseri, hala öğrenme çağındayken yaptığı bir eser ama inanılmaz detaylar var. Mesela meleğin kanatlarındaki o tüylerin çizimleri. Leonardo da Vinci kuşları çok uzun bir süre gözlemliyor. Bu gözlemlerinden edindiği tüm bilgileri kullandığı bir resim bu. O yüzden bu kanatlardaki detaylar muazzam derecede. Bayağı detaylı bir çalışma olmuş. Evet, Da Vinci'den sonra bence görmeniz gereken bir diğer önemli eser İspinos Kuşlu Meryem. Bu da Rafael'in bir tablosu. Bu da aynı şekilde muazzam detaylı. Bunu da kesinlikle okumanızı ya da dinlemenizi tavsiye ederim. Bu eserlerden sonra açıkçası bizim ilgimizi çeken farklı eserler olmadı. Bu bahsettiklerim bence kesinlikle görülmesi gereken en önemli, en meşhur eserlerdi. Video buraya kadar bile çok uzun oldu ama bu bilgilerin hiçbirini internette ya da bir Türk YouTube kanalında bulamadım. O yüzden paylaşmak istedim sizinle. Girdiğinizde tam olarak nelere odaklanmanız gerektiği, hangi sanatçıların hangi eserleri, önemli eserleri olduğunu topladığımız bir kısım olsun burası. Şimdi Uffizi Müzesi'ni bitirdik artık. Burada kahvelerimizi bitirdikten sonra artık Floransa'nın kalbine gideceğiz. Floransa'nın kalbi deyince de herkesin aklına tek bir yer geliyor diye düşünüyorum. Orada görüşürüz. Evet, şimdi söz verdiğim gibi şehrin kalbine geldik. Hepinizin bildiği üzere tabii ki Duomo Meydanı'ndayız. O ünlü Floransa Kilisesi'nin önündeyiz. Bu kiliseye Duomo diyorlar. Bildiğiniz üzere bu Milano'daki şehrin merkezinde bulunan o büyük kiliseye de yine Duomo diyorlardı. Çünkü Duomo Latince ev anlamına geliyor. Haliyle kiliselere de Hristiyanlar Duomo, yani evimiz adını veriyorlar. Bu görmüş olduğunuz kilise Floransa Kilisesi. İnanılmaz etkileyici, inanılmaz büyüleyici bir kilise. Yani ben şu zamana kadar onlarca, belki 100 tane kilise görmüşümdür. Açık ara en etkileyici kilise burası. Zaten tarihi de neden bu kadar etkileyici olduğunu açıklıyor. Bildiğiniz üzere Floransa zamanında deri kumaşı, ticaret ve bankacılık sebebiyle oldukça zenginmiş ve çok zengin oldukları için de haliyle devlet Floransa'nın ne kadar büyük, kudretli olduğunu göstermek için etraftakilere, dosta düşmana böyle kocaman bir kilise yapmaya karar vermişler ve gördüğünüz gibi başarmışlar da. Yaklaşık 1300'lerde başlanmış kilisenin yapımı. Tabii bir sürü mimarı olmuş. Hatta kilisenin yapımına başlayan mimar kilisenin bitimini görememiş falan. Burada bir kilise var. Yanında çan kulesi var. Önünde bir vaftizhanesi var. Bu anlatacak daha çok şey var. Ama gelin önce bir kilisenin ön tarafını, ön cephesini de görelim. Orada da çok fazla göstermek istediğim detay var. Onlara bakalım birlikte. Ondan sonra içine girelim, içini gezelim. Daha yapacak çok iş var. Gelin şimdi hemen kilisenin önüne geçelim. Evet, az önce
şehrin kalbi demiştim ama yan cephesindeydik. Çok fazla insan yoktu. Eğer burası kalbi ise şu an atar damarının olduğu yerdeyiz. En öndeyiz. Bu arada biz analoji yaptık mı tam yaparız, görüyorsun damarlarına kadar. Velhasıl şu ön cephenin güzelliğine bakar mısınız ya? Ya inanılmaz, onlarca heykel, onlarca resim, onlarca tasvir var ve her birinin bambaşka anlamları var. Bu arada ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz. Zaten 3 cephesini de ayrı ayrı çektik size. Yürü yürü bitmiyor. İnanılmaz büyük. Keza ilk yapıldığında dünyanın en büyük kilisesiymiş zaten. Yapımına başlanırken de demiştim ya, devlet büyükleri buranın, Floransa'nın zenginliğini, ihtişamını, gösterişini yansıtsın diye yapmışlardı. O yüzden dünyanın en büyük kilisesini yapalım diye çıkmışlar. Keza başarmışlar. İlk yapıldığında dünyanın en büyük kilisesiymiş. Ama şu anda dünyanın en büyük 3. kilisesi. Birkaç kere daha dünyanın en büyük dersem şuradan atlayacağım. Neyse, dediğim gibi çok büyük. Şimdi gelelim şu ön cephesine. Çok fazla detay var ama böyle çok ufak bir iki tane benim hoşuma giden detayı söyleyeceğim. Bu arada biz bunları oturup ne bileyim sanat tarihi falan okuyup kitapları, böyle tarih kitaplarını karıştırıp falan şey yapmıyoruz. Rehberimiz var. Rehberden dinliyoruz. Daha sonrasında böyle aklımızda kalan, ilgimizi çeken hikayeleri size anlatıyoruz. Onu da belirtmiş olayım. Yani kaynaklarımız rehberler. Şimdi en tepede Tanrı figürü var. Böyle en yukarıdan aşağıda insanları kutsuyormuş gibi gözüküyor. Öyle resmedilmiş. Onun hemen altında sütunlarla böyle sfenksler görüyorsunuz. Bunların ne olmasını bekliyorsunuz? Aslında Tanrı'nın tam altında böyle din adamları, din görevlileri falan olmasını beklersiniz ya. İşte Floransa'nın sanata verdiği önemi gösteren bir olay. Onlar şehre katkı sunan Rönesans'ın en ünlü, en yetenekli sanatçıları. Onun altında klasik gül işlemeli camı bulunuyor ve hemen onun altındaysa sağda 6, solda 6 olmak üzere toplam 12 havari resmedilmiş ve ortada da Meryem Ana ile İsa'nın heykeli var. Hemen altındaki dörtlü grup da kilisenin yapımı sırasında kiliseyi denetleyen papalar ve denetçilerin heykelleri. Yani daha onlarca detayı var. Yüzlerce anlatılacak şey var belki de. Ama tabii bu videoya sığmayacak. O yüzden buraya geldiğinizde güzel bir rehberden buraları dinlemeyi sakın ama sakın ihmal etmeyin. Çünkü dediğim gibi yani sadece bakarak anlayamayacağınız onlarca detay var. Şimdi size etrafını gösterdik, dışını gösterdik. Çok güzel başka bir detaydan bahsedeyim. Kilisenin yapımı nasıl yapılmış? Bu kadar muhteşem, bu kadar ihtişamlı bir kilise, o yapıldığı dönemde dünyanın en büyük kilisesi nasıl inşa edilmiş? Gördüğünüz gibi renkli aslında ve tamamen geometrik desenler kullanılmış. Kareler, yuvarlaklar ve üçgenlerden oluşuyor. Ve üç renkli taş var. Birincisi bildiğimiz beyaz mermer, her yerde bulunan taşlar. İkincisi yeşil taşlar ve üçüncüsü pembe taşlar. Yeşil ve pembe taşların işlenmesi ve buraya taşınması çok maliyetli. Ve yeşil taşlar Toskana bölgesinden getiriliyor. Pembe taşlar da Toskana bölgesinin güney kısmından getiriliyor. Ve dediğim gibi bunların buraya getirilip işlenmesi çok maliyetli ve vergi yükü çok ağır olduğu için bu taşların buraya taşınmasına özel vergi afları falan çıkartılıyor etraftaki civar bölgelerden, devletlerden. Buraya getirilecek taşlar için vergi alınmıyor ve öyle bir kolaylık sağlanıyor. Anca o şekilde bitirilebiliyor. Bu da yine detaylardan birisiydi. Şimdi önünde upuzun bir sıra var. Biz sabah Ufuzi'de çok vakit harcadığımız için saat anca 2.30'da buraya gelebildik. Yemekti, kahveydi derken. Şimdi mecbur bu sırayı bekleyeceğiz ve içine gireceğiz. Biraz da içini gösterelim. Bakalım bu ihtişamlı dış cephenin içerisinde neler var. Evet, şimdi sıraya girdik ama inanılmaz bir sıra var ya. Değil mi? Aşırı ve güneş altındayız şu anda. Ve güneş altındayız ama sıra hızlı ilerliyor yani. Bak biz böyle yan cephedeyiz. Daha arkaya doğru uzanıyor. Şöyle şu sıra komple bitecek. Kilisenin önüne doğru. Bakalım ne kadar da sıra gelecek. Takipte kalın. Ve videoyu şu zamana kadar bolca bilgi verdik. Hatta belki de en bilgilendirici videomuzdu. O yüzden lütfen like atmayı unutmayın. Videomuza like atıp kanalımıza abone olursanız çok seviniriz, değil mi? Evet, lütfen like atıp abone olun. Evet, tespit
İçeriden çıktık. İçerisi klasik kilise ya. Ücretsiz olmasının sebebini anladım. Çünkü biliyorsunuz İtalyanlar bir şeyden para almadan bırakmazlar. Bunu ücretsiz yapınca Allah Allah demiştim. Meğer içeride zaten çok bir olay yokmuş. Sadece o Duomo kısmındaki işlemeler çok güzel. O işlemeleri de olayı aslında kubbenin mimarisi. Kubbe inanılmaz büyük. Bayağı uzun bir süre dünyanın en büyük kubbesi, yani taşıyıcı kolonu olmayan kubbesi olarak kalmış. Kubbeye çıkıp yürüyebiliyorsunuz. Yukarıdan Floransa manzarasını da görebiliyorsunuz. Ama tabii bunun bir bedeli var. Kiliseyi ve domun içerisini gezmek ücretsiz. Ama domun tepesine çıkmak paralı. Ama domun tepesine çıkmak için tek başına bir bilet alamıyorsunuz. Paket biletler satıyorlar. Dom, kilisenin içerisindeki mezarlık ve dışarıdaki bir müze bir paket 15 euro. Buna çanı eklerseniz 20. Bir de baptishane var buranın önünde biliyorsunuz. Onu da eklerseniz 30 euro oluyor. Böyle 3 paketten oluşuyor. Onun haricinde kilisenin altındaki mezarlığı arkadaşlarımız çok gereksiz dediler. Beğenmemişler. Biz de girmeye gerek duymadık. Biz aşağıya indik. Yani dışarıdan böyle ufaktan bir çektik. Zaten çok büyük değil içerisi ama dediğim gibi yani çok tavsiye etmedi bize giren arkadaşlarımız. O yüzden biz bilet almadık girmek için. Siz girmek isterseniz dediğim gibi fiyatlar bu şekilde. Erkenden gelip biletinizi alıp girebilirsiniz. Kilisenin önündeki sıra bu arada hızlı yürüyor. Biz bayağı bir sıra var demiştik ama 20 dakikada falan sıra geldi bize. Aklınızda olsun. Yani o sıra gözünüzü korkutmasın. Şimdi baptishanenin önündeki cennetin kapılarına gidelim. Orayı gösterelim size. Şimdi cennetin kapıları demiştik ama önce bir şu basilikanın böyle etraftan bir gösterelim size dedik. Hem de biraz basilika hakkında konuşalım. Şimdi burası Floransa'nın en eski yapılarından birisi. Baptistçi Yahya Basilikası. Aslında Baptistçi Yahya biliyorsunuz Hazreti İsa'yı vaftiz eden kişi. Onun adını vermişler buraya. Burası Floransa'nın en eski yapılarından birisi ve katedralden ayrı bir şekilde yapılmış. Sebebi de eskiden Hristiyanlarda vaftiz işlemi çok uzun sürüyormuş ve çok zormuş. Ve yetişkin olmak gerekiyormuş vaftiz edilmek için. İnsanlar bayağı bu seremoni öncesinde hazırlık yapıyorlarmış. Uzun ve çetrefilli bir hazırlık yapıyorlarmış. Çünkü yılda sadece 2 kere vaftiz ayinini yapıyorlar. Ve o gün kutlamalar oluyor, eğlenceler oluyor vesaire. Bu nedenle kiliseden ayırmışlar vaftiz binasını ve bu binayı yapmışlar. Şimdi buranın önüne bir kapı yapmışlar ama ne kapı yani? Kapı demek hakaret gibi bir şey. Cennetin kapıları diyorlar zaten ismine. İnanılmaz güzel, bayağı bir artistin ömrünü adadığı bir kapı. Aslında bu kapılara Rönesans kapısı da deniyor. Çünkü Floransa'daki ilk Rönesans eserlerinden birisi bu kapı. Mimarı Lorenzo Ghiberti. Bir yarışma düzenleniyor bu kapıyı kimin tasarlayacağını belirlemek için. Ve daha 25 yaşında çok tecrübeli olmayan birisi olmasına rağmen Ghiberti bu yarışmayı kazanıyor. Hem de ezeli rakibi Brunelleschi'ye rağmen. Brunelleschi de az önce size gösterdiğimiz katedralin mimarlarından birisi. Hem ondan daha tecrübeli olmasına rağmen yarışmayı Ghiberti kazanıyor. Zaten çok kısa bir sürede de Rönesans'ın en önemli heykeltıraşlarından biri oluyor. Mesleğin en iyilerinden biri olarak addediliyor. Bu kapının yapımı tam olarak 27 yıl sürüyor. Toplam 10 çerçeveden oluşuyor. Burada eski ahitteki 10 ana hikaye anlatılıyor. Kapının işlemelerini görüyorsunuz zaten, muazzam detaylı, muazzam güzel. Cennetin kapıları denmesinin sebebi de Michelangelo diyor, cennetin kapısı olsa bu kapı o olurdu diyor. Ondan sonra cennetin kapısı olarak adlandırılmaya başlıyor burası. Şimdi bu her levhanın bir hikayesi var demiştik. İlk hikaye klasik Adem ve Havva ile başlıyor. Cennetten kovulmalarını resmeden bir hikaye. Hemen yanındaki levhada Habil ile Kabil'in hikayesi anlatılıyor. Onun hemen sol altındaki bizim yine aşina olduğumuz Nuh'un bir hikayesi aslında. Hemen böyle şarap fıçısının önünde uzanan kişi Nuh. Arkadaki üçgende gemisini tasvir ediyor. Onun sağ tarafında yine İsa'nın kurban edilişinin anlatıldığı bir levha ve aslında Lorenzo Ghiberti'ye yarışmayı kazandıran levha da bu. Yarışmanın teması buymuş ve bu levhayla katılmış ve iyi ki de katılmış, yarışmayı ona bu levha kazandırmış. Bir diğer önemli ve ilginç nokta da kapının tam ortasındaki o iki dışarı çıkan heykel. Aslında o heykellerden sol taraftaki Lorenzo Ghiberti
ve sağ taraftaki de oğlu. İkisi birlikte bu kapıyı tamamlamışlar. O yüzden kendi heykellerini de bu şekilde yapmışlar. Şimdi hemen bu üçgeni terk etmeyelim. Katedrali gördük. Baptisthaneyi gördük. Kapısını gördük. Şimdi Çan Kulesi'ne gidelim. Çan Kulesi'ni de anlatalım. Ve bu bölgeyi bitirmiş olalım. Aha da Çan Kulesi. Yoruldum artık. Bittim. Sırtımda yükle dolaşıyorum bir de. Çok yoruldum. Sabahtan beri sonunda oturacak bir bank bulduk. Neyse. Kulede buranın üçüncü önemli yapısı. Zaten direkt gözünüze çarpıyordur. Kiliseyle aynı şekilde yine 3 taş, 3 farklı renk mermer kullanılarak yapılmış 85 metre yüksekliğinde bir yapı. Bu Çan Kulesi'nin tepesine çıkabiliyorsunuz ama onun için paketlerden birini satın almanız gerekiyor. Şimdi bu bölgeyi bitirdik sonunda. Hi, yeah, please. Go. Evet, Türk misafirperverliğini de gösterdiğime göre bu bölgeden ayrılabiliriz. Biz bugün gelato yemedik ya. Bir gelato yiyelim mi? Bir gelato yeri bulalım ya da gün batımına gideceğiz dedik. Ama videolarda da söz vermeyelim dedik. Çünkü ne zaman söz versek yapmıyoruz. Artık bir sonraki durağı 5 saniye sonra göreceksiniz. Evet, şimdi buranın meşhur dondurmacılarından birine geldik. Rivo Reno. Ben tadına baktım, dayanamayıp pistachiyolu ve çilekli olanı söyledim. Pistachionun tadına baktım. Gerçekten Serhat da aynı yorum yaptı. Resmen Antep fıstığını ezip dondurma yapmışlar. Başka hiçbir şey soğutup koymuşlar gibiydi. Çok güzel. İnanılmaz lezzetli. Bir de meyveliye bakayım, ben bayılırım meyveliye. Çileği ezip koymuşlar. Çileği ezip koymuşlar. Çok güzel. Kesinlikle buraya gelin. Biz 2 tane medium size aldık. 7.90 tuttu. Fiyatı bazı yerlere göre yüksek olabilir ama kesinlikle bence denemelisiniz. Çok güzel. Serhat diyor ki inanılmaz lezzetli. Mutlaka buraya gelin. Şu anda o bitirdi. Ben de şimdi hemen yiyeceğim. Hala daha yiyor ya. Hala daha bitmesin diye yavaş yavaş yiyor ya. Ben de birkaç kelam etmek istedim dondurma hakkında. Çok güzel. Ben de birkaç şey söylemek istiyorum dondurma hakkında. Çünkü gerçekten çok güzeldi ve benim açık ara bugüne kadar yediğim en iyi gelatoydu. Fiyatı diğerlerine göre bir tık daha pahalı ama kesinlikle değer. Çünkü tadı inanılmaz lezzetliydi. Şimdi kapanışa özel çok güzel bir yere gidiyoruz. Biraz şanslı olursak gün batımını da yakalayabilirsek size inanılmaz bir manzara ve ortam göstereceğiz. O yüzden videoyu izlemeye devam edin. Bu arada işte bu kalp kalbe. Bu arada Instagram hesabımıza da böyle gezdiğimiz yerlerin ufak kısa bilgilerini koyuyoruz. Eğer sonradan buralara geldiğinizde ya Hazal'la Serhat'ın bir tavsiyesi vardı, neresiydi ya orası diye aklınıza takılırsa videomuzu izleyin tabii ki. Ardından böyle hatırlamak istediğinizde Instagram hesabımıza bakabilirsiniz. Hepsi hikayeleri highlight'a ekliyorum. Ben de şey diyecek, videomuzu beğenir, kanalımıza abone olursanız çok seviniriz diyecektim. Instagram'la bağlayalım. Şimdi o güzel mekana geçelim. Bekleyin. Şimdi o size bahsettiğim son destinasyonumuza geldik. Neredeyiz? Michelangelo meydanındayız. Evet, Michelangelo meydanına geldik. Burası güneşi batırmak için Floransa'nın açık ara en iyi noktası. Zaten internete yazdığınızda da ilk burası geliyor. Pizzalarımızı, şaraplarımızı aldık. Burada akşam yemeğimizi yiyip şarabımız eşliğinde günü batıracağız. Manzara inanılmaz gözüküyor zaten. Tüm Floransa, tüm o Floransa'nın başyapıtları ayaklarınızın altında, gözünüzün önünde. Güneşle tam baktığınız noktadan batıyor. Yani burada muazzam bir manzara olacağı aşikar. Ve buradaki merdivenler tıklım tıklım dolu. Evet. Bayağı insanlar bir saat önceden gelip oturmuşlar. O yüzden bir tık erken gelin. Son dakikaya bırakmayın. Ve mutlaka yanınıza içeceğinizi, yiyeceğinizi alın. Çünkü burada çok uzun vakit geçirebilirsiniz. Çok keyifli bir yer. Küçük bir bar var. Oradan böyle içeceklerini alan insanlar gördüm. Aperol gördüm herkesin elinde. Ama belki pahalı olabilir. O yüzden Siz önceden süpermarketten bir yerden bir şekilde bulun, halledin. Zaten çok uygun yerler var. Az önce ilginç bir şey oldu. Bir çift geldi. Biz Güney Kore'deniz. Bugün evlendik dedi ve herkes alkış kıyamet. Ondan sonra başbakan gibi milleti selamlaya gittiler. Evet. Fotoğraf çekildik hep birlikte. Böyle kalp yaptı herkes falan. Bayağı güzeldi. Eğer burada evleniyorsanız olur ya, belki bizi izleyenlerden biri burada evlenir. Evet, belki evlenmek istersiniz. Olur.
Buraya gelip böyle bir hareket yapabilirsiniz. Gayet şık, güzel bir hareket. İnsanlar çok sıcakkanlı. Şimdi size etrafı gösterelim ve birlikte günü batıralım. Kapanışı da yapalım ayrıca. Evet, dediğimiz gibi burası son noktamızdı. Günü batırmadan önce eğer videomuzu buraya kadar izlediyseniz videomuzu beğenmeyi, Kanalımıza abone olmayı ve daha fazla böyle video görmek istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Thank you.